30 yılımı versem de artık İstanbul'a veda etmek istiyorum. Çünkü ileride geçinemeyeceğimi öngörmeye başladım. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama mucize bir şekilde eşimi, çocuğumu, çocuğumu alayım da bir sahile gideyim ya da bir restorana gideyim de bugün parayı düşünmeden bir yemek yiyeyim diye düşünemiyorum. İlk yıllarımda orada sanayide çalıştım. Tornacılık yaptım. Meslek lisesi torna bölümünden mezunum. 2008 krizinde işimizden ayrılmak zorunda kaldık. Daha sonra yevmiyeye gidip temizlik işleri yapmaya başladık. Ama düzenli ve sürekli bir işte hemen bulamadık. Yarın bizi kim arar ya da aramaz onu bilemiyoruz yani o şekilde işe gidiyoruz. Evimiz 600 lira kirası var. Torunlar var, Tufan var, Berzan var. Eşim var. Eşim çocuk küçük olduğu için evde herhangi bir yere gidemiyor kaynanamla birlikte. Oğlum var. Kayseri'de üniversitede okuyor. O da 4 arkadaşla ev tuttuk orada. Japon dili ve edebiyatını okuyor. Bir de benim kızım olan Belinay var. İlk fuara işte 2009'da başladık. Yevmiye 40 liraydı. 24 saate 80 liraya gidiyorduk. Bugün ise aradan 10 yıl geçmesine rağmen 150'den 300'e çıktı. 24 saat ama yani bunu 8 saate vuracak olursak zaten bayağı bir normal standarda düşmüş oluyor. Bel fıtığı gibi bir hastalığım var. Tedavisini hemen yapamıyorum sigortam olmadığı için. Hep borçlandığımız için de varlık şirketlerine devroldu borçlarımız. Ondan dolayısıyla da bize ne kredi kartı şu anda verebilirler, ne bankayla çalıştırabilirler. Her yerden de o şekilde hacizliyiz. Biz özellikle kaynanamın maaşı var, babadan kalan. O yarısını karşılıyor. Ben de gittiğim şekilde yarısını karşılıyorum. O şekilde bir geçim ediyoruz. İşte elektrik, su, bunlar da geldiğinde daha uygun yaşayabilmek için soba kullanıyoruz. Bunları sobaya mı koyuyorsunuz? Evet, sobada kırıyor işte, yakıyor. Fuardan getirdiğimiz sunta parçalarını böyle kullanıyoruz arada bir. Kış sizi endişelendiriyor mu? Son zamanlarda İstanbul'da yakacağı herkes kullanmadığı için bu tür şeyleri çöpün kenarına da atıyorlar, yollara da atıyorlar. Fuar kenarlarına da suntaları ve ağaç parçaları artık bulunuyor diye onu bulabiliyorsun yani. O kadar endişelendirmiyor. Onu da sadece sık sık sobaya atmak zorunda kalıyoruz. Bunlar da işte marketten kasalardan atmışlardı. Ben aldım, kuruttum. Kötü olmuş herhalde. Satamamışlar, getirdiler. Şurayı seçtim, ben bunları böyle yaptım. Şimdi elime geçen para 1 milyar 250 milyon para. Bu da yetmiyor ki anca çocuklarından işte masrafları bilmem ne. 300 kirayı yarısını ben veriyorum, yarısını damat veriyor. Faturaları ödüyoruz yarı yarıya. Öyle. Çocukların masrafı çok, okul masrafı. Günlük harcamalarımızda bugün ekmek alınacak diye ekmeğe uygun onu düşünmüyoruz. Cebimizde mutlaka 20-30 paramız var, onu alıp getiriyoruz. Ya da bir markete gittiğimizde ya her şeyi almıyoruz da o gün ne ihtiyaçsa
Ona göre gün bulup günlük getirir gibi olduğumuz için onlara alışveriş ediyoruz. 5 litre yağ alamıyorum da 1 litre yağ alıp gelebiliyorum. Onun gibi. Ayın 18'i geldiğinde 600 liraya kirayı mutlaka vermemiz lazım diye ona kendimizi şartlandırıyoruz yani. İşi bulursan yersin, bulmazsan yarın yok. Çünkü gün buluyor, gün yiyorsun. İstanbul günlük yaşanır gibi bir yer olmuş yani. İstanbul Belediyesi bile işte burs verecek diyorlar İstanbul'dan kazanıp giden okuyan çocuklara. Ama nereye başvuruluyor? Belediyenin neresine girilip başvurur? Onu da bilmediğim için henüz çocuğuma da burs istemedim. Mücadele ederken yani devletten gidip orada ben çocuğumu okutamıyorum ya da evimi geçindiremiyorum. Demek yani bir yandan daha zoruma gidiyor. 49 yaşındayız. Yani gitmedim henüz. Kaça mandalinalar? 5 lira. 5 lira. He. Bir tane maydanoz ver. Hah, mandalina doldu. Başka bir aktivite düşünemezsin. Başka bir aklında bir yaşam biçimi olmuyor. Ben bugün eşimi, çocuğumu, çocuğumu alayım da bir sahile gideyim ya da bir restorana gideyim de bugün parayı düşünmeden bir yemek yiyeyim diye düşünemiyorum, yapamıyorum. Çünkü öyle bir bütçe ayıramıyorum ki. Yaşadığımız şehirde biz ancak günü gün bulup yaşayacağız. Yarın ekmeğimizi getirdik mi Allah'ımıza şükür etmiş oluyoruz. O kadar öyle düşünüyoruz da yani. Bundan fazlasını beklemiyorum da. Hep hissettim ama şu son 1-2 yıldır daha fazla hissetmeye başladım. Sadece ben olarak da görmemek lazım. İstanbul'da birçok benim çevremdeki arkadaşım ya parçalanmış aileler ya sıkıntıda olan kişiler. Yani ben farklı biriyle kategoriye gelip de oturup sohbet edemiyorum ki. Yani kendimi o bölgede zaten görmemiş oluyorum. Bir kere motivasyon olarak senin bilgin olsa da yetersiz gibi görüyorum kendimi. Maddi olumsuzluklardan dolayısıyla. En az diyorum bir evin 5.000 liradan aşağı gideri yok. Yani 5.000 lira gelecek, onu yiyip içeceksin, üstüne başına çorunu çocuğunu okutabileceksin. Ondan sonra zaten sen o zaman özgürsün. Çocuğunu rahatlıkla parka alıp götürebilirsin. Rahatlıkla ya da bir AVM'de bugün ayda bir kere de olsa gezdireyim sizi ya da şuradaki yerde diyebilirsin. Ama yeterli olmadığı zaman ne kadar söylenirse söylensin. Sen üzülürsün ama yapamadığın için üzülürsün sadece. Götüremediğin için üzülürsün. Yani aslında iş beğenmemek değil, yetersiz asgari ücretin de ülkemiz genelinde yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok zor. Şu anda 2.000 lirayla farz et gittiğimi düşünüyorum. Zaten yol param var. Orada evden erken çıkacağın için kahvaltısız çıktın, bir poğaça bile alsan ya da bir simit bile yesen ne kadar olabileceğini düşünüyoruz. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama mucize bir şekilde bir gün bir yerden getirmiş oluyoruz, bir gün bir yerden getirmiş oluyoruz ama hayatımızı bir şekilde idame ettiriyoruz. Fakat ilerisinin olmayacağını da görmek de gerekiyor. Rahmetli anam demişti ki İstanbul'un parası köprüyü bu tarafa hiç geçmez oğlum. Orada kalır demişti. Dediği gibi 30 yıl hem ömrüm burada kaldı hem de parası burada kalıyor yani. Yani 30 yılımı versem de artık İstanbul'a veda etmek istiyorum. Çünkü ileride geçinemeyeceğimi, tamamen burada bir emekli aylığıyla yaşayamayacağımı öngörmeye başladım. İstanbul'u göreceğim dedim, gördüm. Beyoğlu'nun her yerini dedim gezeceğim. Bu vitrinleri gezmeden geri gitmek istemiyorum. Ya da tarihi yerlere de bakmayı merak ediyorum dedim. Karşıdan karşıya vapurla geçeyim dedim. Onu da gördüm. Ama sonsuz olduğunu geriye dönüp de baktığında yeterli görmedim.